Enerji ister fosil yakıtlardan, ister güneş radyasyonundan veya nükleer reaksiyonlardan kaynaklansın, dünyamızın işleyişi için vazgeçilmezdir. Enerji motorları çalıştırır, bitkilerin büyümesini sağlar ve günlük hayatımızı canlandırır. Ancak koruma yasasıyla ifade edildiği gibi nicelikteki sabitliğine rağmen sürekli olarak yeni enerji kaynakları kullanmaya zorlanıyoruz. Bu zorunluluk başlı başına bir enerji açığından değil, termodinamiğin ikinci yasasının dikte ettiği gibi entropideki kaçınılmaz artıştan kaynaklanmaktadır. Enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir. Ancak sürekli olarak bir formdan diğerine dönüşür. Mekanik, kimyasal, elektriksel ve potansiyel enerjiler kaçınılmaz olarak termal enerjiye yani ısıya dönüşür. Bu ısı daha soğuk ortamlara yayılır ve ek enerji harcanmadan eşdeğer iş yapmak için tamamen geri kazanılamaz. Toplam enerji değişmeden kalırken sistemin entropisi artar. Bu da kullanılabilir enerjinin kaybını ve daha büyük bir düzensizliğe doğru gidişi gösterir. Meselenin özü düzensizlik veya rastlantısallığın bir ölçüsü olan entropide yatmaktadır. Termodinamiğin ikinci yasası izole bir sistemin entropisinin asla azalmayacağını, ya artacağını ya da sabit kalacağını ileri sürer. Bu ilke doğal süreçlerin tek yönlü doğasını ve enerji dönüşümlerinin geri döndürülemezliğini vurgular. Bu nedenle enerji bol ve tüketilmez olsa da yaşamı ve teknolojik süreçleri sürdürmek için hayati önem taşıyan şey düşük entropili enerji kaynaklarının mevcudiyetidir. Güneş dünyaya yüksek enerjili fotonlar göndererek düşük entropili bir enerji kaynağının başlıca örneğini teşkil etmektedir. Bu fotonlar uzaya geri yayılan çok sayıda düşük enerjili fotona kıyasla daha düşük entropiye sahiptir. Dünyanın emdiği her yüksek enerjili güneş fotonu çok sayıda düşük enerjili fotonun emisyonuyla sonuçlanarak entropide net bir artışa olanak tanır. Güneşten gelen bu sürekli akış biyolojik ve mekanik işlevler için gerekli olan sabit bir düşük entropi enerji kaynağı akışı sağlar. Güneş entropisinin az olmasının kökenlerini izlemek bizi erken evrene götürür. Güneş tüm yıldızlar gibi onlardan daha düşük entropiye sahip ilkel bir gaz bulutundan oluşmuştur. Büyük patlamadan günümüze kadar artan entropinin bu ilerlemesi zamanın termodinamik okunu belirler. Kozmosun evrimi yoğun formlardan daha dağınık durumlara enerjinin kademeleri olarak dağılmasıyla belirlenir. Bu süreç kütle çekimsel çöküş, yıldız füzyonu ve nihai radyasyon dağılımı tarafından yönetilir. Entropideki bu artış hızlı, kaotik bir olay değil, yavaş, metodik bir ilerlemedir. Örneğin odun, yanma, hızlı bir entropi artışı başlatana, depolanan enerjiyi ısı olarak serbest bırakana ve organize moleküller yapıları daha rastgele durumlara dönüştürene kadar düşük entropili yapısını uzun süreler boyunca muhafaza eder. Yanma düşük entropili yapılandırmaların kararlılığını aşan harici bir tetikleyici tarafından yönlendirilen geri döndürülemez bir süreci örneklendirir. Evren boyunca bariyerler geçici olarak entropi artışını engeller ve dış kuvvetler daha yüksek entropili durumlara geçişleri katalize edene kadar düşük entropili cepleri korur. Erken evrendeki geniş hidrojen bulutları gibi tarihi kozmik koşullar nükleer füzyonu başlatmak için kütle çekimsel daralmayı gerektirir. Ve bu da yıldızların oluşumuna ve daha fazla entropi artışına yol açar. Yaşamın kendisi entropi odaklı süreçlerin karmaşık bir etkileşimidir. Biyolojik organizmalar metabolik yollar aracılığıyla düşük entropili enerjiyi kullanır. Yüksek enerjili substratları kullanılabilir formlara dönüştürürken çevrelerinin entropisini arttırır. Örneğin fotosentez düşük entropili güneş enerjisini yakalayarak organik molekülleri sentezler ve bunlar daha sonra hayvanlar tarafından tüketilir ve enerji dönüşümü ve entropi artışı ilerlemesini sürdürür. Termodinamiğin ikinci yasası bir taşın makroskopik düşüşünden hücreler içindeki karmaşık biyokimyasal reaksiyonlara kadar her yerde kendisini gösterir. Örneğin bir taş düştüğünde kütle çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür ve bu da çarpma anında ısı olarak dağılır.
Bu ikinci yasaya uygun geri döndürülmez, tersinmez bir dönüşümdür. Bu termodinamik ilke olmadan taşın sürekli hareketi düşünülebilirdi ve bu da deneysel gözlemleri ve teorik temelleri çürütürdü. Sonuçta evrenimizin dinamik süreçlerini sürdüren şey enerji değil, düşük entropide enerjinin sürekli kullanılabilirliğidir. Geçmiş ve gelecek arasındaki ayrım zaman anlayışımızın temel bir yönüdür ve temelde geçmişin düşük entropi durumundan kaynaklanır. Bu kavram geçmişin izlerine sahip olmamıza rağmen geleceğin izlerine sahip olamamamızı açıklamada çok önemlidir. Geçmişin izleri her yerde mevcuttur. Aydaki kraterler eski çarpışmaların kanıtlarını sunar. Fosiller bir zamanlar var olan yaşam formlarını ortaya çıkarır. Teleskoplar uzak galaksileri milyonlarca hatta milyarlarca yıl önceki halleriyle gözlemlememizi sağlar. Kitaplar tarihimizi belgelendirir ve beyinlerimiz anıların depolarıdır. Bu izler yalnızca geçmişin düşük entropi durumundan dolayı vardır. Bu asimetrinin başka bir nedeni yoktur. Entropi her zaman eşit derecede yüksek olsaydı, geçmiş ve gelecek ayırt edilemez olurdu. Bir şeyin iz bırakabilmesi için hareketini durduran bir değişim geçirmesi gerekir. Bu süreç doğası gereği geri dönüşü olmayan ve enerjinin ısıya dönüştürülmesini içermektedir. Bu ilke bilgisayarların çalışırken neden ısındığını ve beyinlerimizin bir işe kafa yorarken neden ısı ürettiğini açıklar. Isıdan yoksun bir dünyada tüm etkileşimler mükemmel bir şekilde elastik olurdu ve hiçbir şey kalıcı bir iz bırakamazdı. Geçmişin sabit ve geleceğin belirsiz olduğu hissi bu izlerin bir sonucudur. Bu izlerin varlığı beyinlerimizin geçmiş olayların ayrıntılı haritalarını oluşturmasını sağlar. Oysa gelecekteki olaylar için böyle ayrıntılı bir haritalama mümkün değildir. Bu gelecekteki seçimler konusunda özgür irade algısına ancak geçmişi değiştirememeye yol açar. Milyonlarca yıl boyunca evrimleşen beynin karmaşık mekanizmaları olası gelecekleri hesaplamak için tasarlanmıştır. Karar verme olarak adlandırdığımız bu süreç mevcut koşullara dayalı olası gelecek senaryolarını değerlendirmeyi içerir. Etkileri önceleyen sezgimiz bu mekanizmaların şimdiki zaman değişmeden kalırsa hangi gelecekteki alternatiflerin gerçekleşebileceğini dikkatlice düşünmesi nedeniyle ortaya çıkar. Deneyimlerimize göre nedensellik zamansal olarak asimetriktir. Nedenler sonuçlardan önce gelir. Bu özellikle gelecekte değil, her zaman geçmişte bulunduğumuz iki olay için ortak bir neden belirlediğimizde belirgindir. Bu zamansal asimetri, nedenselliğin büyülü bir gücünü değil, geçmişin düşük entropisinin doğrudan bir sonucudur. Geçmişte ortak nedenlerin varlığı, geçmişin düşük entropisinin bir tezahürü olmaktadır. Termal denge durumunda veya tamamen mekanik bir sistemde nedensellikle tanımlanan tercih edilen bir zaman yönü yoktur. Temel fizik yasaları yalnızca zamana ilişkin düzenliliklerden ve simetrilerden bahseder. Nedenlerden değil. Bellek, nedensellik, akış, geçmişin kesinliği ve geleceğin belirsizliği, evrenin geçmiş durumunun olasılık dışı olmasından kaynaklanan istatistiksel olgulardır. Nedenler, anılar ve izler milyarlarca yıl önce maddenin olağanüstü bir şekilde yapılandırılmasının sonuçlarıdır. Özel terimi görecelidir. Rastgelelik zemininde belirli bir bakış açısıyla tanımlanır. Bu perspektifler ve fiziksel bir sistem ile evrenin geri kalanı arasındaki etkileşimler özel yapılandırmaları belirler. Bu nedenle nedenler, bellek, izler ve evrenin tarihi nihayetinde perspektiflerdir. Zamanı araştırmak bizi kaçınılmaz olarak kendi anlayışımızı ve varoluşumuzu incelemeye yöneltir. Artan entropi ile işaretlenen evrenin tarihi, termodinamiğin temel yasalarını yönlendirdiği son derece düzenli durumlardan daha düzensiz olanlara geçişlerin bir anlatısıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.